Berlin'den karşınızdayız. Bir sürpriz konuğumuz var. Hadi gelin Berlin'i birlikte keşfedelim. Berlin'e gelirseniz Berliner yemeden olmaz. Doğu ve Batı Almanya arasındaki geçiş noktalarından bir tanesi. Batı dünyası burada sona erdi. Kreuzberg'deyiz. Like diamonds in the sky. Herkese Berlin'den merhaba. Merhabalar. Travel with Dogs olarak yeni videomuzla Berlin'den karşınızdayız. Bu bizim Berlin'e ilk gelişimiz. Biliyorsunuz ki Almanya'da yaşıyoruz. Ancak en çok keşfetmek istediğimiz şehirlerden birisiydi Berlin. Ve Tuğba'nın doğum günü sebebiyle bir Berlin gezisi planlamıştım sürpriz olarak. Kendisinin de haberi yoktu buraya geleceğimizden. Ve dün akşam yola çıktığımızda haberi oldu Berlin tabelasını gördükten sonra. O yüzden bu gezinin bizim için ayrıca özel bir anlamı var. Ve aynı zamanda bir özel noktası daha var. Bahsetmek ister misin? Evet, videonun ilerleyen dakikalarında bir sürpriz konuğumuz var. O yüzden izlemede kalın. Berlin'de çok fazla keşfedilecek, çok fazla görülecek yer var. Hadi gelin Berlin'i birlikte keşfedelim. Berlin'deki ilk mekanımız District Cafe. Kahvaltı için buraya geldik. Çok merak ediyoruz ama öncelikle şunu söyleyebiliriz ki çok zor karar verdik. Çünkü Berlin'de inanılmaz güzel mekanlar var, inanılmaz. Almanya'daki bütün diğer şehirlerden farklı geldi bize. Berlin'deki ilk durağımızdayız. Brandenburger Tor'dayız. Yani Brandenburg Kapısı. Berlin'i bildiğiniz üzere çok ama çok özel yapan bir nokta var. O da tarih boyunca ikiye bölünmüş bir şehir. Doğu ve Batı Berlin olmak üzere. Brandenburg Kapısı Birleşmiş Almanya'nın, Birleşmiş Berlin'in bir simgesi aslında. Brandenburg Kapısı'nın en özel noktası tepesinde görmüş olduğumuz Quadriga, yani Zafer Tanrıçası. Bu zafer tanrıçasını Napolyon Prusya devletini yendiği zaman alıp Paris'e götürüyor. Daha sonra Prusya Napolyon'u bir başka savaşta yendikten sonra ise Paris'ten Quadriga'yı alıp geri getirip Brandenburg Kapısı'na tekrar yerleştiriyor. Brandenburg Kapısı'nın hemen yanı başında Reichstag, yani Almanya parlamentosu yer alıyor. Bu iki yapıyla alakalı şunu da söylemek lazım. Soğuk Savaş dönemi boyunca Berlin duvarıyla ikiye bölündüğü zaman Reichstag, yani parlamento binası Batı Berlin'de, Brandenburg Kapısı ise Doğu Berlin'de kalıyor. İkinci lokasyonumuz olan Reichstagsgebäude'deyiz. Yani parlamento binası. Burası tarih boyunca birçok kez yıkılıp tekrar yapılmış. Şu anda burayı ücretsiz bir şekilde gezebiliyorsunuz. Ama bunun için önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Biz çok son dakika plan yaptığımız için maalesef giremiyoruz. Ama tavsiyemizdir. Çünkü aynı zamanda içerideki oturumları canlı bir şekilde izleyebilme şansınız oluyor. Çok farklı bir tecrübe olabilir. Bir diğer söylememiz gereken şey de burada bir cam kubbe var ve bu cam kubbeden çok güzel panoramik bir Berlin manzarası var. Aynı zamanda cam tercih edilmesinin sebebi de parlamentonun
şeffaflığının bir simgesiymiş. Berlin'e gelirseniz Berliner yemeden olmaz. Almanya'nın en klasik tatlılarından diyebileceğimiz Berliner, kızartılmış yumuşak bir hamurun içine çeşitli dolgu malzemeleriyle doldurulmuş. Yaban mersini olabilir, çilek olabilir. Bütün marketlerde de satılan ve fiyatı da oldukça ucuz olan bir tatlı. Gelirseniz mutlaka denemenizi öneririz. Çok sağlıklı bir şey olduğu söylenemez ama sizlere de göstermek adına ben tadına bakacağım şimdi. Tabii ki tüm sağlıksız şeyler gibi çok lezzetli. Almanya'ya geldiğimizden beri 1,5 yılda sanırım ben de ikinci defa yiyorum. Şimdi Berlin'de çok farklı bir noktadayız. Hemen parlamento binasının bir 100 metre ilerisinde Holocaust anıtına geldik. Burası Yahudi soykırımında ölenler anısına yapılmış ve yaşanmış o olayların hafızalara kazınması için yapılmış bir anıt. Burada yaklaşık 3000 tane beton bloktan oluşan bir anıttan söz ediyoruz. Ve bu beton blokların çok ilginç bir hikayesi var. Almanya yeniden birleştikten sonra Yahudileri anmak için böyle bir anıt yapılmasına karar veriliyor ve bir yarışma başlatılıyor. Yarışmayı ilk olarak 100 metrekarelik bir demir plakanın üzerinde ölmüş 5 milyon Yahudinin isminin yazılı olduğu 100 metrekarelik bir plaka kazanıyor. İsmi olmayan kişiler içinse unknown ifadesi yer alıyor plakanın üzerinde. Ancak dönemin Cumhurbaşkanı tarafından yaşananlar sadece 5 milyon insanı değil daha fazlasını etkiledi düşüncesinden hareketle veto ediliyor. Ve tekrar yarışma düzenleniyor. Yarışmayı şu anda görmüş olduğunuz bu beton blokların olduğu anıt projesi kazanıyor. Daha sonra bu blokların yapımına başlanıyor ve ortaya çok farklı bir gerçek çıkıyor. Bu betonları yapan şirket aynı zamanda Yahudi soykırımı sırasında kullanılan zehirli gazı yani Zyklon B'yi üreten şirket. Tabii ki de çok geniş tartışmalar yaşanıyor bu şirketin bu anıtı yapması ile ilgili. Ancak sonrasında geçmişi unutuyoruz ve geleceği birlikte kuruyoruz düşüncesinden hareketle bu şirketin beton blokların yapımına devam etmesine karar veriliyor. Oldukça farklı hikayesiyle çok farklı bir noktadayız Berlin'de. Berlin'e geldiğinizde burayı muhakkak ziyaret etmenizi öneririz. Ancak geldiğinizde dikkat etmeniz gereken tek bir nokta var bence. O da şu: bu blokların bazıları insan boyunu aşacak yükseklikteyken bazı bloklarsa 20-30 santim uzunluğunda ve bazı insanların bu blokların üzerine oturduğu veya üzerine çıkıp yürüdüğünü görebiliyorsunuz. Ancak buradaki halk tarafından çok büyük tepkiyle karşılanıyor bu. O yüzden de geldiğiniz zaman bu konuya dikkat etmenizi öneririz. Mall of Berlin'e uğradık. Birazcık içine dolaştık. Önünde de
Valentino markasının bir standı vardı. Bir çekiliş tarzı bir şey yapıyorlardı. Biz de parfüm kazandık ve bir kartlık kazandık. Eğer gelirseniz çekilişe katılabilirsiniz. Hediyeleri de gayet güzel. Berlin'de şimdi çok farklı bir noktadayız. Checkpoint Charlie'deyiz. Burası Doğu ve Batı Almanya arasındaki geçiş noktalarından bir tanesiymiş ve Amerikan askerleri duruyormuş. Arkamda da temsili olarak bir Amerikan askeri resmi görebiliyorsunuz. Burası aslında C numaralı kapıymış. Bildiğiniz üzere Amerikan fonetik alfabesinde C Charlie olarak söylendiğinden dolayı buranın ismi Checkpoint Charlie olarak kalmış. Sonrasında ise burayı bozmak istememişler ve şimdi ise çok ilginç bir şekilde aslında sağından solundan trafiğin aktığı çok işlek bir caddenin ortasında tek bir nokta olarak burada Checkpoint Charlie duruyor. İnsanlar da yolun ortasında Checkpoint Charlie'nin önünde fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor. Checkpoint Charlie'nin hemen arka noktasındayız ve çok ilginç bir noktadayız desem yeridir. Çünkü burada arkamda gördüğünüz bu Sovyetler Birliği bayrağının bir anlamı var. Az önce anlattığım gibi Checkpoint Charlie Doğu ve Batı Berlin arasındaki bir geçiş noktası. Ve burada Doğu Berlin'in bağlı olduğu Sovyetler Birliği'ne ait son bayrak burada asılıymış. Ve o bayrağın aslı şu anda müzede sergileniyor ve onu temsilen buraya bir kopyası konmuş duvara. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise şu: buraya asılmış bir yazı var. İngilizcesi, Almancası var. Bu yazıda şunu söylüyor: Sayın yürüyüşçü, Batı dünyası burada sona erdi. Şimdi Sovyet Rusya'nın gücü başlıyor. Şimdi Checkpoint Charlie noktasından ayrılıyoruz. Checkpoint Charlie'nin hemen arka tarafındaysa Topography of Terror Müzesi var. O dönemki terörizmi anlatan bir müze. Gelmişken orayı da ziyaret edebilirsiniz. Prefabrik bir bina. Ancak orayı farklı yapan şey ise o dönemlerde bu bina aslında Gestapo'ların üssüymüş. Bir dinlenme molası verdik. Otele uğradık ve akşam yemeğine gideceğimiz için buradan ufak bir üstümüzü değiştirdik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birkaç yer daha görmemiz lazım. Ondan sonra yemeğimize geçeceğiz. İlk gideceğimiz yer Museum Insel, yani Müzeler Adası.
Berlin'de Museum Insel yani Müzeler Adası'ndayız. Müzeler Adası'nda birden fazla müze var. O yüzden Müzeler Adası diyorlar buraya. DDR Müzesi yani Demokratik Alman Cumhuriyeti Müzesi. Bildiğimiz adıyla Doğu Almanya Müzesi. Bergamo Müzesi ve de Berliner Dom yani Berlin Katedrali'nin olduğu bir bölge burası. Ama buranın en ihtişamlı yapısı bence kesinlikle Berliner Dom. Geldiyseniz burayı ziyaret etmeden kesinlikle gitmeyin. Neden diyeceksiniz? Bildiğiniz üzere Avrupa'da bütün şehirlerin muhakkak bir katedrali var. Berlin'in katedrali de Berliner Dom yani Berlin Katedrali. Gerçekten çok ihtişamlı ve kesinlikle görmeye değer. Almanya'da bütün kiliseler ve katedrallere giriş neredeyse ücretsiz diyebiliriz. Ama Berliner Dom onlardan bir tanesi değil. Girmek için yaklaşık 7 euroluk bir bilet almanız gerekiyor. Ve teras kısmına çıkıp aynı şekilde bir Berlin manzarası da görebilirsiniz. Biz geldiğimizde kapalıydı, o yüzden maalesef içini göremedik. Burası ile ilgili söyleyebileceğim bir diğer nokta ise içerisinde tam 100 tabutluk aslında bir mezarlık var Berliner Dom'un. Bu tabutlar kimlere ait? Bu tabutlar Almanya tarihinin en önemli hanedanlıklarından biri olan Hohenzollern hanedanlığına ait 100 adet mezar. Hohenzollern hanedanlığı tarihte Prusya devletini kurmuş, Alman imparatorlarının birçoğunun bağlı olduğu bir hanedanlık. Yani Almanya tarihi için çok önemli bir köşe taşı diyebiliriz aslında. İşte bu Hohenzollern hanedanlığına ait aslında koskoca bir mezarlık diyebileceğimiz Berliner Dom. Kesinlikle Berlin'e gelirseniz görmeden geçmemeniz gereken bir yer. Ve aynı zamanda Berliner Dom'un önünde çok ama çok güzel bir park var. Bu Museum Insel'in tam orta yerinde ve biz geldiğimizde de insanlar burada oturuyorlar, bir şeyler yiyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar. Şansımıza hava da çok güzel, muhteşem bir güneş var. Almanya'da yakalaması gerçekten zor bir hava. Şansımıza çok da iyi bir sokak sanatçısına denk geldik ve gerçekten konser niteliğinde parçalar söyledi. Oturduk, birkaç parça da ondan dinledik. Gerçekten çok güzeldi. Berlin gezisi tam gaz devam ediyor. Berlin Fernsehturm'dayız. Yani Berlin Televizyon Kulesi'ndeyiz. Berlin Televizyon Kulesi 1960'larda yapılıyor. Ve burası Doğu Berlin yani Doğu Almanya'ya ait bir yapı. O zamanlar Doğu Berlin'in gücünü temsil etmek adına Reichstag'tan yani Batı Berlin'in parlamentosundan görülecek şekilde yapılıyor. Ve şu anda da 368 metre yüksekliğiyle Almanya'nın en yüksek yapısı. Berlin Televizyon Kulesi'nin şöyle de bir hikayesi var. Akşam güneş batarken güneş bu yapıya vurduğunda üzerinde bir haç işareti oluşuyor. Batı Berlinliler bunu intikam haçı olarak adlandırıyorlar ve bu durumu Papa'nın intikamı olarak yorumluyorlar. Berlin gezimizde aslında Berlin'in merkezi diyebileceğimiz noktaya geldik. Neredeyiz? Alexanderplatz'tayız. Alexanderplatz gerçekten de tam olarak Berlin'in merkezi diyebileceğimiz bir nokta. Alexanderplatz'a geldiğinizde karşınıza çıkan arkamdaki bu yapıysa bir saat. Berlin Dünya Saati. Berlin Dünya Saati 1969 yılında Doğu Almanya Devleti'nin kuruluşunun 20. yıl dönümü anısına yapılmış. Üzerindeki rakamlardan ve yazılardan dünya üzerindeki 148 adet büyük şehrin saatini okuyabiliyorsunuz.
Tuğba Almanya'da meze keyfine başladı. Almanya'da meze yemek bizim için. Hele deniz börülcesini bulmak Büyük şans. kesinlikle. Evet. Tubiş'in doğum gününü Berlin'de kutluyoruz. Berlin'in ikinci günündeyiz. Merhabalar bir kez daha. Dün akşam çok güzel bir yerde akşam yemeği yedik. Ama Babalık dün restoran. akşam anlatmadığımızı fark ettik. Bizim için çok güzeldi çünkü Almanya'da bu kadar güzel meze bulabilmek hiç tahmin edebildiğimiz bir şey değildi. Almanya'nın diğer şehirlerinde biz açıkçası rastlamadık. Çok güzel balık ve meze yedik. O yüzden zaten bütün isimlerini vesaire yazarız. Eğer Almanya'da balık meze yemek isterseniz Berlin Babalık Restoran önerimizdir. evet. Özellikle de kesinlikle ama kesinlikle deniz börülcesini denemelisiniz. Biz ikinci tabağı söyledik. Aynen. Daha sonra çok güzel bir caz konserine gittik. Zaten cazı çok seviyoruz. Çok keyifliydi. Onun da yine aynı şekilde ismini yazdık. Eğer Berlin'e yolunuz düşerse caz dinlemek isterseniz orayı da çok öneririz. Şunu söylemekte fayda var. Eğer bizim yaptığımız gibi bir caz akşamı etkinliği yapmak istiyorsanız muhakkak öncesinde bilet almanızı öneririz. Çünkü bizim ilk gittiğimiz mekanda ben sadece rezervasyon yaptırmıştım. Biletleri satın almamıştım internetten. Çünkü rezervasyon yaptırdığınızda kasada ödeme yaparak da biletleri alabileceğiniz yazıyordu. Ancak oraya gittiğimizde ne yazık ki içerisinin tamamen full olduğunu ve sadece satın alınmış biletleri içeri aldıklarını söylediler. Ve hani rezervasyonumuzu görmelerine rağmen ne yazık ki içeriye giremedik. Bizi başka bir yere yönlendirdiler. Ve açıkçası gittiğimiz yerden çok keyif aldık, çok memnun kaldık. Onu da zaten videonun içerisinde ismini ve caz akşamımızdan birkaç kareyi göreceksiniz. Berlin'deki fiyatlarla ilgili genel olarak şunu söyleyebiliriz. Biz Almanya'da yaşadığımız için çok fazla bir fark görmedik Almanya'nın diğer şehirleriyle. Eğer Almanya'daki diğer şehirlere gittiyseniz Berlin için de 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyat skalasının olduğunu söyleyebiliriz. Evet, yemek için, kahve için bunları söylüyoruz biz tabii ki. Ulaşım hakkında çok fazla bilgi veremedik maalesef. Çünkü biz buraya arabayla geldik. O yüzden ama şunu söyleyebiliriz. Tabii ki Berlin çok büyük bir şehir. Bir yerden bir yere toplu taşımayla da gitmek gayet mümkün. O yüzden bu anlamda da problem olacağını çok düşünmüyorum. Evet, Almanya'da Deutsche Bahn dediğimiz Almanya'nın tren sistemlerinden sorumlu şirketin de aynı şekilde günlük, haftalık çeşitli bilet tarifeleri var. Eğer yurt dışından yani Almanya dışarısından buraya geliyorsanız bunları tercih edip Berlin'de rahatlıkla toplu ulaşımı kullanabilirsiniz. Sadece aklınızda tutmanız gereken şey, Almanya'da yaşayanlar çok iyi anlayacaktır. Deutsche Bahn bir miktar gecikmeleriyle ünlü bir şirket. Evet. Ama şehir içi seyahatlerinizde yani ulaşımınızda çok büyük problem yaşayacağınızı ben sanmıyorum. Bizim Berlin'de aslında yaklaşık 1,5 günümüz var. Çünkü bugün öğleden sonra yola çıkmamız gerekiyor. Hafta sonu için geldiğimiz için. Yarın mesai var. O yüzden bu videoda birazcık bir hafta sonunda Berlin'de neler yapılabilir gibi bir video çekmek istedik. Çünkü aslında Berlin'e gidilecek daha çok fazla yer var. O yüzden ileride kesinlikle bu videonun ikinci partı gelecektir diye düşünüyorum. Diğer gördüğümüz yerlerin müzeleri de dahil olmak üzere görmek istediğimiz daha çok fazla yer var. Ve gezmesi çok keyifli bir şehir. Çok multikültürel bir şehir. Bu da çok fark ediliyor. Onun haricinde inanılmaz güzel mekanlar var, parklar var. Görmek istediğimiz çok güzel parklar var aslında. Biliyorsunuz ki biz Tuğba ile birlikte
gittiğimiz dünya şehirlerinde kaliteli müzeleri gezmeyi ve anlatmayı gerçekten çok seviyoruz. Çok etkiliyor bizi kaliteli müzeler. Ve açıkçası Berlin'de içine girmek istediğimiz, gezmek istediğimiz, daha geniş vakitte muhakkak ziyaret etmek istediğimiz müzeler var. Bir kısmını size sadece videoda önünden anlatımlar yaparak geçmek zorunda kaldık bu gezimizde. Eğer 2 gün ayıracaksanız mesela Berlin'e. Bizim yaptığımız gibi bir rota planlayabilirsiniz. Aksi takdirde videonun içerisinde söylemiştim. En az 3 gün ayırmanızı ben kesinlikle öneririm. Dolu dolu bir Berlin turu için. Bugünün ilk durağı da Berlin deyince akla gelen ve olmazsa olmaz Berlin Duvarı. Daha doğrusu Berlin Duvarı'ndan geriye kalan 1,3 kilometrelik duvarın bir parçasını grafitilerle doldurmuşlar. Duvarda çok klasik bir poz var. Herkesin önünde fotoğraf çekildiği. Ama duvar sanılanın aksine aslında o kadar uzun ki. Yani çok kısa bir parçası değil. Ve duvar boyunca inanılmaz güzel grafitiler var. İnceleye inceleye gidin. Çok farklı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Berlin'le ilgili bence söylememiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi şu: sokak sanatçıları gerçekten çok iyi. Yani konser niteliğinde oturup saatlerce dinleyebileceğiniz şekilde söylüyorlar bence. Ve videonun içerisine de parça parça çektiğimiz videolardan koyacağız. Bence siz de keyfine bakın. Come alive like diamonds in the sky. I knew that we'd be on water right away. Right away. East Side Galeri'nin, yani Berlin Duvarı'nın üzerindeki grafitilerin en meşhuruna, dünyaca bilinen o resmin önüne geldik. Bu resmin ismi ise Sovyet öpücüğü veyahut da Sovyet kucaklaşması. Hikayesine gelecek olursak bu resmin, o da şu: tarihte Sovyet liderlerinin birbirleriyle karşılaştıklarında selamlaşma biçimleri yanaktan 3 kez öpme şeklindeymiş. Ancak birbirini daha yakın gören liderlerse birbirlerini dudaktan öperlermiş. Bu resimde ise birbirlerini çok yakın gören Sovyet lideri ve Doğu Almanya, Doğu Berlin liderinin resmini görüyoruz. Aslında bu kucaklaşmanın veyahut da bu selamlaşmanın anlamıysa diğer topluluklardaki veya ideolojik sistemlerdeki hiyerarşik selamlaşma ve karşılaşmaların aksine eşitliği temsil ettiğine inanıldığından dolayı bu şekilde bir selamlaşma biçimi tercih ettikleri düşünülüyor. Bu eserin bir ismi var. Aynı zamanda şurada altında da yazıyor. Mein Gott, hilf mir diese tödliche Liebe zu überleben. Yani Tanrım, beni bu ölümcül aşktan kurtar. Bu duvara gelmişken kısaca biraz tarihinden de bahsedelim. Bahsetmeden olmaz. 1961 yılında bu duvar inşa edilmeye başlanıyor. Daha doğrusu önce tel örgülerle başlanıyor, sonra bu duvar halini alıyor. Çünkü Doğu ve Batı Almanya, Berlin arasında kaçışlar olduğu için bunu önlemek amacıyla böyle bir duvar inşa ediyorlar. Zaman içerisinde protestolar artıyor ve insanlar bu duruma karşı çıkmaya başlıyorlar. Ve 9 Kasım 1989 gecesi bu duvarı yıkmaya başlıyorlar. Bu da aslında birleşmenin ilk adımı olarak tarihe geçiyor. Ve daha sonra 3 Ekim 1990'da Almanya tekrar birleşiyor. Doğu ve Batı Almanya tekrar birleşiyor ve bugünkü Almanya oluyor. Bu 3 Ekim tarihi de şu anda Almanya'da Tag der Deutschen Einheit, yani Almanya'nın birlik günü olarak kutlanıyor ve aynı zamanda da resmi tatil. Berlin şehrini gezerken karşınıza çok sayıda bu yol kenarlarındaki pembe ve mavi renkteki borular çıkacak ve bu boruların anlamını merak edeceksiniz diye düşünüyoruz. Biz de aynı şekilde merak ettik ve araştırdık sizin için çok kısa. Bu mavi ve pembe boruların anlamı şu: Berlin şehri çok yüksek bir yeraltı su seviyesine sahip ve herhangi bir alanda inşaat yapılmak istendiğinde çukurlar direkt olarak suyla doluyor. Bu sebeple bu kazılar sırasındaki suların hızlıca tahliye edilip nehirlere aktarılması için bu mavi ve pembe borular inşa edilmiş. Pembe ve mavi olması tamamen estetik kaygılardan kaynaklı, hiçbir anlam ifade etmiyor ve
Bu boruların yer altından değil de havadan gitmesinin sebebi ise yer altındaki altyapı ve metro hizmetlerine zarar vermeden çok hızlı bir şekilde bu suyun nehirlere pompalanıp tahliye edilmesi. Şimdi kahvelerimizi aldık. Çok uzun bir vaktimiz yok. Ama biraz kahve alıp oturmak istedik. Bizim tam sevdiğimiz bir mekan bence. Çünkü bizi izleyenler de bilir zaten. Kahveyi çok seviyoruz. Berlin'de de gerçekten çok güzel kafeler var. Daha gelmek istediğim çok kafe var. O yüzden bir tanesini seçmemiz gerekiyordu bugün içinde. Kahve olan bookstore'ları ekstra seviyorum. O yüzden de buraya gelmişken uzun zamandır listemde olan bir yere gelelim dedik. Burada aynı zamanda çok güzel bagel'lar var. Eğer kahvaltıya gelmek isterseniz şu an çok fazla insan bu şekilde kahvaltı yapıyor. Ama biz şu an otelde kahvaltı yaptığımız için bugün tercih etmiyoruz. Bir sonraki geldiğimizde muhtemelen burada kahvaltı edebiliriz diye düşünüyorum. Çok da sıra bekledin kahve almak için. Çok bilinen bir yer zaten. Çok tatlı bir mekan. Berlin'de yaşıyor olsam çok sık gelirdim ve burada kitap okurdum, ders çalışırdım diye düşünüyorum camın önünde. Burası bize Amerika'daki gittiğimiz bir Harvard Bookstore vardı. Onu anımsattı. Boston'da. İlk girdiğimiz zaman. Gerçi orada kahve yoktu. Kafe değildi. Ama Tam orayı... Harvard Üniversitesi'nin kampüsünün karşısındaydı. O zamanlar biz çekim yapmıyorduk. O zamanlar Travel with Dogs projesi yoktu. O yüzden de sizinle New York ve Boston adına vlog paylaşamıyoruz. O yüzden bizi daha çok takip edin ve daha çok beğenin, yorum yapın ki biz de tekrar Amerika'ya çekim yapmaya gidelim. Amerika'ya ve tekrardan New York'a ve Boston'a gidecek motivasyonu kazanalım. Aynen. O yüzden bizi takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda Instagram hesabımızı da şuraya yazalım. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Videonun başında bahsetmiştik. Bu videoda bir sürpriz konuğumuz var diye. Ama sürpriz konuğumuz henüz dahil olmadı. Birazdan dahil olacak. Çünkü kendisi otelde dinlenmeyi tercih etti bu sabah. Ama birazdan videomuza dahil olacak. Evet, o yüzden videonun bu kısmına kadar izlediyseniz, bizi takipte kaldıysanız biraz daha izlemeye devam edin ve konumuzla siz de tanışacaksınız. Ve karşınızda Konuk oyuncumuz Atso. Atso, sen de selam vermek ister misin? Atso şu anda Berlin'i keşfediyor. Ve şu anda Atso ile birlikte neredeyiz? Kreuzberg'deyiz. Evet. O meşhur tabelanın önündeyiz. Yani Kreuzberg merkezi yazan tabelanın önündeyiz. Bildiğiniz üzere Almanya'da yaklaşık 4-5 milyon civarında Türk yaşıyor. Ve en yüksek nüfus da Berlin Kreuzberg'de. Biz de Berlin Kreuzberg'i gezimizin ikinci gününde Atso ile birlikte keşfetmek istedik. Dün hava çok sıcaktı, 30 derece civarıydı ve etkileneceğini düşündüğümüz için Atso'yu otelde bıraktık. Serin serin odada bekledi o bizi. Gayet uslu ve akıllıydı. Bugün hava Atso için de gayet uygun. O yüzden de Berlin Kreuzberg'i Atso ile birlikte keşfediyoruz. Atso da bizim gibi gezmeyi çok seviyor. Travel with Dogs ekibinin o da bir parçası. O yüzden bu videoda sizinle tanıştırmak istedik onu da. Ama şu anda bir miktar etraftan gelen müzik sesleri, yoğun kalabalık derken Atso bir miktar çekindi ve şu anda tekrar çantasının içine girdi. Berlin'in Kreuzberg ismini bence Almanya'ya, Berlin'e hiç gelmediyseniz bile muhakkak duymuşsunuzdur. Hele arkamdaki tabelayı kesin görmüşsünüzdür. Burası Berlin'in bir mahallesi olmasına rağmen tabela gördüğünüz üzere Türkçe. Burası Kreuzberg'in merkezi. Çünkü burada çok yoğun bir Türk nüfusu yaşıyor. Ve arkadan bilmiyorum şu anda müzik sesi de geliyor mu? Buradaki yeme içme mekanlarından Türkçe müzikler de duyabiliyorsunuz rahatlıkla. Burada kendinizi tamamen Türkiye'deymiş gibi hissedebilirsiniz. Türkiye'ye dair her türlü yeme içme olanaklarının fazlasıyla mümkün olduğu bir yerdeyiz. Bildiğiniz üzere biz de Almanya'da yaşıyoruz ve açıkçası yurt dışında yaşarken aynı zamanda Almanya'da olmak şu açıdan güzel. En azından Türkiye'ye dair herhangi bir
yeme içme mekanına gitmek istiyorsanız, herhangi bir Türk lezzeti tatmak istiyorsanız Almanya'da rahatlıkla bulabilirsiniz. Ama Berlin, Kreuzberg bunun kesinlikle ama kesinlikle merkezi. Kreuzberg'e gelip de mutlaka yemeniz gereken şey, aslında Berlin'e geldiğinizde mutlaka yemeniz gereken şey de buradaki meşhur döner. Gemüse döner, yani sebzeli döner. Berlin'de her yerde var. Şimdi bizde eğer çok sıra olmazsa gitmeyi planladığımız bir yer var. Mustafa's Gemüse döner ama çok sıra olduğunu duyduk. 3 saate varabiliyormuş. Gidip bakalım, eğer öyleyse bekleyebileceğimizi sanmıyorum. Mustafa's Gemüse Kebap'tan yaklaşık 1 saate yakın sıra beklemenin ardından sebzeli dönerlerimizi aldık. Tadımını da yaptık. Gerçekten çok lezzetli. Sırayı beklemeye değer mi? Beklenebilir ama farklı Gemüse Kebap dönercileri var. Onlar da denenebilir tabii ki. Ama biz Mustafa's Gemüse Kebap'ın tadını gerçekten beğendik. Sadece tek sıkıntı, dediğim gibi, 1 saate yakın sıra bekledik.